Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size yazlık çantamın, file çantamın yapımını anlatacağım. Şu şekilde çok büyük olmayan, günlük kullanıma uygun, tamamen ölçülerini kendime göre ayarladığım bir çanta oldu. Ben örneği ve şu sap detaylarını, aynı zamanda şuradaki taban detayını da ayrıntılı bir şekilde anlattım. O yüzden sayılar hiç önemli değil. Benim yaptığım teknikle siz daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Aynı zamanda kağıt iple de yapabilirsiniz. Kağıt iple de duruşu çok güzel oluyor. Ben daha döküm salaş bir çanta olmasını istediğim için biraz sert bir koton ip kullandım. Şu şekilde de saplarında minik detaylar uyguladım. Şöyle göstereyim. Omuza asmalı yaptım ve tüm detaylarıyla videomda size yardımcı olmaya çalıştım. Dilerseniz şimdi çantamın yapım aşamalarına geçelim. Çantamın eni 38 santim. Boyu da şu kısım 33-34 santim. Yine bu kısımlarda 39-40 santime yakın ölçülerde oldu benimkisi. Tabi kullanıldığında, içi dolduğunda biraz böyle 1-2 santim payı oluyor. Yine aynı zamanda şu askılar esnediğinde de o şekilde. Onu da göz önünde bulundurursak, eğer koton ip kullanacak isek, çok fazla büyük olduğunda sarkmalar yapabiliyor. Bu şekilde şimdi çantamın yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdiden unuttuğum veya atladığım veya yapamadığınız, hızlı geçtiğim, anlayamadığınız bir yer olursa bana yorumlardan ve DM'den her zaman ulaşabilirsiniz. Çantamın yapım aşamasına geçelim. Evet, ben çantamın yapımında şu şekilde sarma koton bir ip kullandım. Böyle uzaktan bakıldığında lese bir ip gibi gözüküyor ama böyle ince katlarına ayrılan koton bir ip. Örüldüğünde biraz sert düşen bir ip. Bunu 3,5 mm tığ ile ördüm. Biraz ipim tığıma göre kalın. Biraz sert ve tok bir görüntüsü olması için o yüzden küçük numara tercih ettim. Böyle yapısı sert olan koton iplerle veya koton lase iplerle veya çantalar için kullanılan kağıt veya polyester makrome, koton makrome tarzı ipliklerle rahatlıkla örebilirsiniz. Benim önceliğim her zaman evimde olan ipleri değerlendirmek olduğu için en yakın elimde bunu buldum. Sizin de bu tarza yakın veya etrafınızda bu tarz ipler satan insanlar varsa onları tercih edebilirsiniz. Sarma ipler normal iplere göre daha uyguna geliyor. Ama kağıt ip veya vesaire polyester tarzı iplerde rahatlıkla kullanabilirsiniz yazlık çantalar için. Şimdi çantamın başlangıcına taban kısmından başlıyorum ve zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde ilmeğimi oluşturup çantamın genişliği kadar zincir çekeceğim. Sayı benimle aynı yapmak isterseniz tabii ben oluşturduğumda sayılarımı yine vereceğim, sayı ölçüsünü ve bilgisini, ama daha büyük veya daha küçük yapmak isteyenler için de bu zincirlerimizin yapacağımız trabzanların, sık iğnelerin çift sayı olması yeterli. Çünkü ikişer ikişer gidecek örneğimiz. Şu şekilde zincir çekerek ilerleyelim. Uzunca bir zincir çekelim çantanın taban kısmı için. Şimdi ben çantamın tabanı için şu şekilde uzunca zincirimi çektim. Ben 60 tane sık iğne sığacak şekilde çektim zincirimi. Bu 60 zincirden sonra bir zincir çekiyorum. Bu dönüş için olacak. İkinci zincirimden batmaya başlıyorum ve sık iğneler yapıyorum. Tabanın biraz daha sert ve kalıp gibi durması için sık iğne yapıyorum. İsterseniz bu kısmı ikili trabzan veya tekli trabzan olarak da örebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, göz zevkinize bağlı. Sık iğne olduğunda sıra sayısı biraz daha fazla olacak. Ama böyle yazlık çantalar zaten delikli olduğu için ben bu taban kısmı sabit dursun, onu sağlam bir tutuşu olsun, dik masanın üstüne koyduğumuzda şöyle dik duracak şekilde sağlam olacağı için sıkı olmasını istedim. O yüzden sık iğne yaptım. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar 60 tane sık iğnemi yaptım. Bakın başlangıçtan itibaren. Şimdi burada en sonda 60. sık iğnemi yaptığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bunu dönüş için kullanacağım. Aynı yere yapıyorum. 61 oldu. Bir tane de bu sıra başında sık iğnemi yaptığım yere yapacağım. 62 olacak. 60 tane de buraya yapacağız. 122 tane sık iğnemiz olmuş olacak toplamda tabanda. Şimdi bir tane aynı yere yaptım. Şimdi bir sonraki zincirden yapmaya devam ediyorum.
her bir sık iğnenin karşısına tekrar sık iğnelerimizi yapacağız. Aynı zamanda şu ipi de iç tarafa gizliyorum. Her bir sık iğnenin karşısına şu şekilde hepsinin, bakın zaten battığım yer belli, tam karşılarına sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle tam karşılıklı olarak sık iğnelerimizi yapalım sıra sonuna kadar. Evet, şimdi son sık iğne yerine geldim. Bakın tam şurası son battığım, ilk yaptığım sık iğne olacak. Buraya hemen bir tane daha yapıyoruz. Çünkü diğer tarafta çift yaptığımız için. Şimdi şu ilk sık iğnenin tepesinden ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırmayla yukarıya çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. İlk sıramızı karşılıklı olarak oluşturduk. Şimdi tekrar bu ilk ilmek kaydırdığım yere bir tane yapıyorum. Hemen yanına 2 tane yapıyorum. Tekrar karşı tarafa kadar, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum dümdüz. Hemen şurada birincinin yanında 2 tane arttırma yaptık. Bunu bu karşıda da yapacağım ve sıranın bu başında da yapacağım. Şimdi bu karşı sıranın diğer tarafına gelene kadar sık iğnelerimizi dümdüz yapalım. Evet, şimdi karşı tarafa geldim. Bakın burada tam dönüşte 2 tane sık iğne var. Bu dönüş sık iğnelerinden hemen bir öncekine 2 tane batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırma oluyor. Karşı tarafta hemen birinciden sonra yapmıştık. Şimdi bu 2 tane dönüş sık iğnesini normal yapıyoruz. 1, çok pardon. 2 tane dönüş sık iğnesini normal yaptım. Yine hemen dönüşten sonrakini, burada karşısında 2 tane yaptığımı, yani burada da 2 tane yapıyorum. 2 burada, 2 burada yaptık. Şurada da başlangıçta, şimdi başlarken 2 burada yaptık. Hemen onun karşısındakine de 2 tane yapacağız ve dönüş sık iğnelerini örüp bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi yine sıra sonuna kadar gidelim. İkinci sıradayız zaten, benimle birlikte yapabilirsiniz. Çünkü birkaç sıra yapacağız. Çok uzun süren bir şey olmayacak, karıştırmamak için sayıları. Sıra sonuna kadar, diğer başa kadar devam edelim. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldik. Burada tam karşısında bakın yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere 2 tane battım. Şu şekilde tam simetri iğne. Kalan 2 sık iğnemi de yapıp sıramı bitiriyorum artık. Bir üst sıradan ilmeğimi kaydırıp bir üst sıraya çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. Şu an görüntümüz bu şekilde. Şöyle dönüyor. Şimdi bir üst sıraya çıktığımda, şimdi bu tepe noktalarda yapacağım arttırma. Hemen aynı yere yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci. Hemen aynı yere tekrar bir tane yapıyorum. Bu ikinci oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar dümdüz devam ediyoruz yine. Tam tepelerde, döndüğümüz yerlerde yapacağız arttırmalarımızı. Tam şurada başladığım yerde 2 tane yaptım. Bitirirken de buraya son yere 2 tane yapacağım. Sonra araları yine dümdüz sık iğne yapıp burada da bakın tam şu tepede dönüşteki 2 taneyi, şu 2 taneye 2'şer tane batıp 4 tane sık iğne olmuş olacak. İki uçta aynı olmasına dikkat edin. Bu arttırmaları daha fazla veya daha az yapabilirsiniz veya farklı yerlerde yapabilirsiniz. Önemli olan iki tarafta da karşılıklı simetrik sıralarda aynı sayı olması. Şimdi yine diğer uca kadar örelim sık iğnelerimizi. Evet, şimdi diğer başa geldim. Bakın tam tepedekilerdeyim şu anda.
hemen buraya 2 tane sık iğne yapıyorum dönüşte. 1 2. Şimdi tam ortadakine bir tane tek yapıyoruz. Hemen yanındakine yine dönüşte 2 tane aynı yere yapıyorum. Burada da bir arttırma yaptık bakın. Şimdi yine sıra sonuna doğru, başlangıç yerine doğru gidelim. Bu da 3. sıramız oluyor. Başlangıç yerine doğru gidelim. Bakın burada hatırlarsanız ilk 1. yere 2 tane yapmıştık. Şimdi burada da tam tepedekine tek yapıp şurada 2 tane yaptığımızda aynı olmuş olacak sıramız. Şimdi bu sıra sonuna kadar ilerleyelim 3. sıramızda. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın son tepede bir tane sık iğne yuvamız ve hemen yanında kaldı. Şuraya çift yapmıştık. Hemen yanındakine de çift yapıyorum. Bu ortadakine de bir tane tek yaptığımda tam karşıdakiyle aynı yapmış oluyorum. Ve hemen ilk yaptığım trabzanın tepesinden ilmek kaydırarak 3. sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi artık 4. sıramı yapmaya başlayacağım. Tabanımız bu şekilde oluşuyor. Bunun genişliğini istediğimiz kadar yapabiliriz. Ben şimdi bu şekilde arttırarak 1-2 sıra daha yapacağım. Bu 3. sıranın aynısını yapacağım. Bu tepede tek yapıp şu tam ortadakinin 2 yanında 2 tane arttırma yapıyoruz. Bu araları düz örüyorum. Yine bakın tam döndüğümüz yerdeyiz. Bu 2 yanında arttırma yapıp ortadakini düz yaparak dönerek 2 sıra daha yapıyorum. Bu 3. sıranın aynısından 2 sıra daha yapalım. Evet, şimdi aynı şekilde 2 sıra daha yaptım. Toplamda 5 sıra oldu. Eğer bu tabanın daha geniş olmasını isterseniz bu sayıyı fazlalaştırabilirsiniz. Sadece bakın az önce arttırma yaptığım yerlerde şu 2 kısımda arttırma yaptım. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. 3. sıranın aynısını yaptık yani 2 kez üst üste. Toplamda 5 sıra yaptım. Şimdi bir sıra düz hiç arttırma yapmadan bir sıra sık iğne yapıyorum. Biraz yukarıya doğru kıvrım olması için dümdüz. Hiç arttırma yapmadan şu başlangıç yerimden itibaren başlayıp bir sıra ta ki bu başladığım yere gelene kadar hiç arttırma yapmadan sık iğnelerimi yapıyorum. 6. sırayı bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bir sırada düz yaptım. Hiç arttırma yapmadan sıra sonuna geldim. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyorum. Şimdi artık bu sıradan sonra örneğimizi koymaya başlayacağız. Buradan sonra her sık iğnemin üzerine bir sıra boyunca ikili trabzanlar yapıyorum. Yine aynı şekilde hiç eksiltme, arttırma yapmıyorum. Yukarıya doğru yükselmek için devam ediyorum ve bu sıradan sonra örneğimi koyacağım. Bu örneğim için alt zemin olacak. Bir sıra boyunca şu başladığım yere gelene kadar ikili trabzanları yapmaya devam ediyorum. Her sık iğnemin üzerine. Bu yüzden 2'nin katları demiştik. Burada trabzanları yaptığımızda bir sıra sayalım. 2'nin katları yani çift sayı olması gerekiyor. Örneğimiz ikili ikili oluşacağı için. Eğer burada bir eksik bir fazla olursa arada bir tanesine 2 tane yapıp veya bir tane atlayıp eksilterek devam edebilirsiniz. Çünkü arttırmaları başta 2'nin sayısı şeklinde zincirimize attık. Daha sonra da arttırmaları iki taraftan 2-2 devam ettirdim. 2'nin katları bozulmasın diye. Buna dikkat edelim ama olur ya arada atladığımız, kaçırdığımız olur, sayı oturmaz. Yine öyle bir sıkıntı olduğunda nasıl yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Şimdi sıra başına kadar tamamlayalım. Evet, şimdi bir sıra ikili trabzanlarımı yaptım. Yine ilmeğimi kaydırdım, yukarıya çıktım ve 3 zincir çektim. Şimdi burada örneğimizi kuracağız. Evet, şimdi burada örneğimizi kuracağız. Örnek kurarken yine yukarıya ilmeğimi kaydırdım, 3 zincirle çıktım. Şimdi burada bu 1. ve 2. trabzanın 2 trabzan üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Önce 2. trabzanın tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Geride kalan 1. trabzanın tepesine battım. Trabzanımı yaptım. Yani trabzanları ikili ikili çapraz öreceğiz burada. Şimdi bir sonrakine geldim. Bakın 1 ve 2. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. İlk trabzanıma battım. İkili trabzan yaptım. Çapraz örüyoruz. Tek yaptığımız işlem bu. 2-2 gruplandırdığımız için de sayımızın 2'nin katları olması gerekiyor. Yine 1 ve 2 tane ikinciye battım. İkili trabzanımı yaptım. Geride boş bıraktığıma da batıp ikili trabzan yapıyorum yine. Tekrar doladım. Bir ikinciye ikili trabzan. Tekrar doladım. Geride kalana ikili trabzanımı yaptım. Bir ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bakın geride kalana batıp arkadan alıyorum. Çok pardon. İkili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde trabzanlarımızı çapraz yapmış oluyoruz. Birinci sıra aynı bu şekilde ikililerle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi çapraz yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi sonuncu çaprazımı yapıyorum. Buradan geridekine de battım. Şimdi şurada ilk başta 3 tane çektiğim zincirimin en sonuncusuna batıp buradan ilmeğimi kaydırıyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada bu zincir hep yürüyor. Şimdi burada yine çapraz yapacağız ama burada bir tane atlıyoruz. Bu bir önceki sırada diğer tarafa kaydırdığımızı şimdi buraya kaydıracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ama burada bunun eksilmemesi için daha sonra bu zinciri kullanacağız. Şimdi bu ikinci sırayı yapalım. Burada bir tane atlıyorum. Bakın şu az önce bunları çapraz yapmıştım. Bunu atlıyorum. 1, 2, üçüncüye. Üçüncüden alıp örüyorum. İkili trabzan, tekrar tığımı doladım. Geride bu ikinciyi aldım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bakın bir tane trabzan atlamış oluyoruz. Bu trabzanımızın eksilmemesi lazım. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine bunları yer değiştireceğiz ama buradaki her sırada bu işlemi yaparsak buradaki hep birer tane trabzan eksilmiş olacak. Şimdi bu trabzanın eksilmemesi için bu çantamızın yan tarafında burada 3 zincir çektim. İlk trabzanıma normal batıyorum. İlk trabzanıma normal battım. Çok pardon. İlk trabzanıma normal battım. İkili trabzan yaptım. Burada bu trabzanımızı eksiltmemek için tekrar tığımı doladım. Bir ikinciye ikili trabzan, döndüm geriye. Yine ikinciye ikili trabzan yaptım. Bakın şimdi yine çaprazların yerlerini kaydırmış olduk. Şimdi bu çaprazlar şöyle üstüne değil de bu ikisinin arasında ilerlemiş olacak. Yine bir ikinciye atlıyorum. Tekrar geridekine bir tane ikili trabzan arkadan alıyoruz. Yine bir ikinciye. Şimdi bu sırayı yapalım. Biraz model kendini belli etsin. Daha net anlaşılacak. İlk baştaki gibi şurada ilk trabzanı yapmadan devam etseydim o zaman eksilmiş oluyor her sırada. Şimdi bir sonraki sırada da trabzanların yerini değiştirirken bu ikisini yapacağız. Yine bu şekilde aralara denk gelecek. Yani buraya bir sıra trabzan yapacağız, bir sıra yapmayacağız. Bakın alt sıramızda yapmadık. Üstte eksilmemesi için bir tane tek trabzan bıraktık. İşte bu çaprazları kaydırmamız için. Yine önce ikinciden trabzanımı alıyorum. Daha sonra geridekinden alıp çapraz yapıyorum. Önce ikinciye ikili trabzan. Geride bıraktığıma ikili trabzan. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bu çaprazlar bakın şöyle birbirinin üstünde değil de aralarda. Bir sonraki sırada da bu araya gelmiş olacak çapraz trabzanlarımız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi ikinci sıranın sonuna geldik. Bakın son 2 tane çaprazımız kaldı. Şu birinci önümdeki batıp son çaprazımı yapıyorum. Bir tane de geride bıraktığımdan son çaprazımı yaptım. Bakın şurada batmak için bir tane yerim kaldı.
Buna da tıpkı başlangıçta yaptığım gibi bir tane düz trabzan yapıyorum ve üçlü zincirin tepesinden kaydırıyorum. Bakın 3 tane burada bu şekilde gözüküyor. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada yan yana kaydırmak için bu ilk trabzana normal yapmıyoruz. 3. sırada bir sonrakine bir tane ikili trabzan dönüyorum, geride bıraktığıma bir tane ikili trabzan. Bu tek yaptığımız trabzanı yani bir sırada yapıyoruz, bir sırada yapmıyoruz. Şu çapraz denk getirebilmek için bunları yine ikinciye bir ikili, geride bıraktığıma bir ikili trabzan. Tekrar birkaç tane öreyim. Çaprazları net görebilmeniz için, tam köşede kalıyor çünkü bu kısım. Bir sonraki sırada yine başlangıçta ve sonda birer tane tek yapacağız. Bir sırada yapacağız, bir sırada yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde örnekte çapraz denk gelmiş olacak bu ikili gruplarımız. Şu şekilde göstereyim size. Bakın yine bu aralara denk getirebilmek için bu sefer ilk şeyden başladık. İlk trabzandan çapraz kurmaya başladık. Bir üst sıraya çıktığımızda, bu sırayı komple bitirdiğimizde yine sıra sonuna aynı şekilde denk gelecek. Bir üst sıraya çıktığımızda da şu birincinin tepesine yine bu tek trabzandan yapacağız. Daha sonra bu çapraz aralardakileri kurmaya başlayacağız. Birbirlerine çapraz gelecek şekilde denk gelmesi için bu şekilde ilerleyeceğiz. Bundan sonrasında artık örnekte dikkat edilmesi gereken herhangi bir şey yok. Dediğim gibi bunların çapraz aralara gelmesi için bakın bir tane trabzan bu çaprazdan, bir tane trabzan bu çaprazdan alıp bu ikisini karşılaştırmış oluyoruz. Bir üst sırada da tam tersini yaparak bu çaprazlarımız aralara geliyor. Bundan sonra çantanın boyunu istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru bütün olarak uzatıyoruz. Bütün biraz örnek çoğaldığında da daha belirgin olacak. Dediğim gibi başta dikkat etmemiz gereken tek şey şu tek trabzan. Bir sırada oluyor, bir sırada olmuyor bakın. 3. sırada yapmıyorum. 4'te yapacağım, 5'te yapmayacağım, 6'da yapacağım şeklinde ilerleyecek. Askı kısmına, ağız kısmına gelene kadar bu şekilde örelim çantamızı. Ben ölçülerimi paylaşmak istiyorum ama şu an yanımda mezurem yok. Hem de şu kısımda, örnek kısmında biraz tabandan sonra genişliyor buralarda arttırma yaptığımız için. Biraz daha öreyim. Öyle net ölçüsünü, eninin ölçüsünü vereyim. Benim sayılarım 138 trabzan üzerine kurulu. 138 trabzan yaptım ilk sırada, daha sonra bu çaprazları koydum. Zaten sıraları tek tek benimle birlikte yaparsanız aynı sayıları elde etmiş olacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Dediğim gibi 2 sırayı da net bir şekilde gösterdim. Çantanın ağız kısmına geldiğimde tekrar çekeceğim. Evet, şimdi çantamı istediğim boya gelene kadar, ağız kısmını bırakacağımız yere gelene kadar ördüm. Bunu tamamen kendi kullanım şeklinize göre bu uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Belli bir sayı ve ölçüsü yok. Bittiğinde ben toplam ölçüsünü size vereceğim ama şimdi sayıyı vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra. 24 örnek sırası ördüm. Şimdi tam orta kısmı, ağız kısmında orta kısmı belirledim. Şöyle birbirine karşılıklı gelecek deliklerden. Ben iç kısımda 10 tane, kenarlarda 12 tane örnek olacak şekilde böldüm. Bunu siz de kendi sayınıza göre daha fazla veya daha az olabilir. Önemli değil. Tamamen kendi modelinize göre yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç yerinden, bitiş yerinden 2 zincir çekip buradan ipimi kesip burada örgümü bitiriyorum. Şimdi burada şurası boşluk olacak, bizim ağız kısmımız olacak. Şöyle 2 ilmek belirleyici arasından öreceğiz. Yanlardan öreceğiz. Şimdi şu şekilde alalım. Örneğimizi zaten biliyoruz ama başlangıcı ve nasıl oluşturacağımızı gösterelim. Şimdi ilmek belirleyiciyi bu deliğe taktım. Buradan birinci trabzandan ilmek belirleyicimi geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim.
Burası benim başlangıç yerim. Tığımı doladım. İkinciye batmıyorum, çok pardon. Biliyorsunuz ki çapraz gelmesi gerekiyordu. Şimdi bu ikinci ve üçüncüye çaprazımı yapacağım. Birinciye sadece bir yan trabzan yaptım. Burada hemen üstüne denk gelmemesi için başlangıçta buna dikkat ediyoruz. 3 zincir çektim. İkinciye atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Geride kalana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın burada birinci trabzanın tepesinde 3 zincirim. Daha sonra da çaprazlarımı çapraz yerlere denk gelecek şekilde kurmaya devam ediyorum. Bir sonraki ilmek belirleyiciye gelene kadar örmeye devam ediyoruz örneğimize. Örneği zaten bildiğimiz için bu kısmı göstermiyorum. Şöyle bakın, bu ilmek belirleyiciden başladık. Çantanın yan kısmındayız. Şuradaki ilmek belirleyiciye kadar aynı örneği örelim. Evet, şimdi çapraz örneklerimi yaparak diğer ilmek belirleyicime kadar geldim. Son çaprazımı yapıyorum. Bakın başlangıcımızdaki gibi ilk trabzanımız kaldı şurada boşluktan sonra. Başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Burada da bir tane tek ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Örgümüzü döndürdük. Bir içte bir dışta kalacak daire örmediğimiz için. Şimdi burada yine ilmeklerin çapraz gelmesi için başlangıçta bu 1 ile 2 arasında başlayacağız işlemlerimize. Önce ikinciye ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra birinciye yapıyoruz. Burada 2 tane çekmemizin sebebi de kenar trabzan olması. Bakın artık çapraz geldi. Yine bir tane atlayıp sonra da geride bıraktığımıza batarak örneği yürütüyoruz. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Bu sıra sonunda da bir tane bu 3 zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde 3 zincirin tepesine bir tane de gerideki trabzana batıyorum. İkinci sırada, birinci sırada kenarlara birer trabzan yapmıştık. İkinci sırada yapmadan devam ettik. Buradan 2 zincir çektim. İpimi biraz uzunca kesiyorum. Ve burada bu ipi, ilmeği bırakıyorum. Şimdi örgümü döndürdüm. Yine ön yüzden örmeye devam edeceğiz. 2 sıra ördük bakın. Şimdi burada 1-2 örnek atlayarak oradan örmeye başlayacağım. Şöyle göstereyim size. Tekrar bir kademe daha yapacağız. Burada basamak gibi bir görüntü olacak. 1, 2, 3 örnek atlıyorum. 3. örneğin bir trabzanından ilmeğimizi alalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Pardon, şöyle 1, 2, 3 örnek atladık. 4. örneğin ilk trabzanından diyecektim. Geriden başlamışım. 1, 2, 3 zincir çektik. Şimdi burada 4. örneğin ilk trabzanındayız. 2. trabzanı atlayıp 3.'ye bir tane ikili trabzan, geridekine bir tane daha yapıp çapraz yapıyoruz. Bir önceki sırada başlama stilinin aynısını yaptık. 3 zincirle bir kenar trabzanı oluşturduk. Şimdi yine çaprazlara gelmesine dikkat ettik. Yani örneğimizin. Şimdi yine sıra sonuna doğru örelim. Sıra sonunda yine başlarken 3 örnek atlamıştık. Şu 3 örneği. Sıra sonunda da 3 örnek bırakacağız. O 3 örneğe gelene kadar örneğimizi aynı şekilde örelim. Evet, şimdi sıra sonuna yaklaştık. Bakın 1, 2, 3, 4 örnek kalması gerekiyor. 4. örneğin bir bacağına batmıştık, bir trabzanına.
Burada da aynı şekilde batarak bitiriyoruz. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Burada da yine çapraz gelmesi için bir tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Daha sonra dönüp ikinciye batarak çaprazlıyorum. Yani burada iki çaprazın arasına gelmemiz önemli. Aynı çaprazların üzerinde denk getirmememiz gerekiyor. Bunun için de başta bir sırada bir tane atlıyoruz. Bir sırada baştan başlıyoruz. Bunu uyguladığımızda zaten bu çaprazlar denk geliyor. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar örelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim ve sonra bir sıra daha yaptım. Yani bu ilk kademeyi 2 sıra örmüştük. 3 sırada bu ikinci kısmı ördüm ve 2 zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu tarafta şu aşağıda biraz ipimi uzun kestim ama aslında bu tarafta çok uzun kesmemize gerek yok. Yine ne olur ne olmaz diye ben biraz pay bıraktım orada. Şimdi şu kısımda aynı işlemi yapacağız. Bu iki ilmek belirleyici arasına öreceğiz. Şu ilk 2 sırayı yapalım. Daha sonra bu üst kısmı ve sap kısmını nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şu 2 sırayı örelim. Burada da 2 ilmek belirleyici arasında başlangıcı aynı şekilde göstermiştim. Bunun simetriğini karşı tarafa yapıyoruz. Evet, şimdi tam karşısına simetriğini yaptım. Şöyle son çaprazımı da yapayım. Bir tane zincire batıyorum. Bir tane de bir önceki trabzanıma batıp sonuncusunu da yapıyorum. Şimdi iki sıra altta yaptık. Daha sonra 3 tane örnek eksilterek 2 sırada üstte yapmıştık. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını bu karşı tarafta da yaptık. 2 ilmek belirleyici arasında. Şimdi bir alt sırada bu tarafta ipimi şöyle biraz uzunca ipimi bıraktım. Bu alt sıradaki ipimle zincir çekiyorum. Burada ip bıraktım ama bu karşı tarafta bırakmadım. İki şekilde de nasıl yapıldığını göstereceğim size. İpi bıraktığımla bırakmadığım şekilde de göstereceğim. Bir tarafındaki sapı böyle ip bırakarak yaptım. Bir tarafındakini de ip bırakmadan daha sonradan ip ekleyerek yapacağım. Size hangisi daha kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ben ikisini de göstermek istedim. Şimdi bu alt sıradakiyle birkaç zincir çekiyoruz. Şöyle bir 5-10 tane kadar. Şimdi şuradaki zincirimle bunu birleştireceğim ve sap yapacağım. Bu zinciri bıraktım. Yine aynı denk gelecek şekilde üstteki kısa sıramla da zincir çekiyorum. Şöyle bunlar birbirine kavuşacak. Çok gerilmeden kavuşacaklar. Altta üstte kaç tane çektiysem o şekilde denk gelecek şekilde ikisini de zincir çekiyorum. Bir ipimle bir diğer ipimle şöyle göstereyim, bakın. Şu altta 2 sıra ördüğümü uzunca kestim ipini. Onun ipi şu. Bunun ipi de farklı bir yerden gelen ip, üstteki ip. Bu şekilde bunlar denk gelecek şekilde çekiyoruz. Şimdi üsttekini de birkaç sıra çekiyorum. Hemen hemen oldu diyebilirim. Evet, neredeyse aynı yere denk geldiler. Bakın, aynı yere denk geldiklerinde şu şekilde 2 ilmeği de tığıma alıyorum. Şöyle kolaylıkla birleşecekler ve burada birleşip bir sap oluşturacaklar. Bu sefer ipimi 2 kat, ikisini birlikte şu şekilde ipimle 2 kat bir zincir çekiyorum. Biraz daha hem kalın bir sap olacak hem de burada birleştiklerinde farklı bir görüntü oluyor. Hem de böyle kalın bir sap elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde karşı tarafa gelene kadar şöyle göstereyim, bakın ben size. Çantanın görüntüsü bu şekilde olacak ve burada şöyle 2 taneden çıkan bir sap oluşmuş olacak. O yüzden bir burada bir burada ip bıraktık. Bunu buradan çok uzunca bir şekilde örüp buraya geldiğinde yine burada 2'ye ayırarak, burada kaç zincir çektiysek 2'ye ayırarak bu iki ucu birleştireceğiz. Daha sonra bu karşı tarafta da aynı askıyı yapacağız. Şimdi bunu birleştirdik. 2 ipimizle 2 kat iple
omuz ölçümüzü ne kadar istiyorsak askımızı o şekilde zincir çekelim. Uzunca bir zincir çekeceğim. Omuza rahatlıkla asabileceğim bir çanta olmasını istiyorum. Şu şekilde zincirimizi çekelim şimdi. Evet, şimdi bunu göz kararı ayarladım. Bakın şuradan şu kısma kadar yaklaşık 20-22 santimlik şöyle karışımla ölçeyim. Evet, 25 santim kadar örmüşüm. 25 santimlik ördüm. Bir 10 santimde burası var. 30 santimlik bir sap oldu. Ama bunun ölçüsü inanın ki hiç önemli değil. Şimdi bunun ölçüsünü şu şekilde almamız önemli. Ölçüyü ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bu uzun sapı şu şekilde tuttuğumda şu birleşme yeri buraya denk gelecek şekilde olmalı. Şimdi buradan sonra da ikiye ayırıp yine bu kısma birleştireceğim saplarımı. Şimdi iplerimi ikiye ayırırken şurada küçük ipim vardı benim. Burada büyük ipim vardı. Şimdi büyük ipten şöyle ayırıyorum. Büyük ipten geleni bulacağım önce. Şu ipimi tuttum. Bakıyorum. Evet, bu benim büyük ipim. Büyük ipten gelen yukarıya bağlanacak. Küçük ipten gelen aşağı bağlanacak. Önce büyük ipten geleni aldım. Tek zincir çekiyorum. 4, 5 zincir çektim. Şimdi bakıyorum. Burada üstüm için kaç zincir çektiysem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekmişim ve 14. de birleştirmişim. Yine onun için 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Şimdi alt ipime geçiyorum. Bu üstteki kısma bağlanacak. Şimdi alttakine geçiyorum. Alttaki için kaç zincir çektiğimize bakalım hemen hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alttaki için de 13 zincir çekmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alt içinde 13 tane çektik. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şu alttaki alt kısma, üstteki de üst kısma sabitlenecek ve şu şekilde bir askı olacak. Şimdi ilk önce üst kısma olanı alalım. İçinden geçiriyoruz. 2 zincir çekerek sabitliyoruz. Burada ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim, burada sabitledim. Şimdi bir önceki sırada kalan ipimle onu bağlayarak bu ipi daha sonra burada gizleyeceğiz. Şimdi alttaki zincirimi alıyorum. Alttaki zinciri de şuradan alt kısmın birinci sırasından geçirerek sabitliyoruz. Ve onun içinde 2 zincir çekiyorum. Onu da kesiyorum. Daha sonra onu da arkadan bağlayarak sabitleyeceğiz. Bakın bir sapımız şu şekilde oluştu. Şöyle değişik bir sap tasarlamış olduk. Burada 2 kademeye ayırarak çantamızı. Şimdi bu sapın aynısını karşı tarafa da yapacağız. Burada da yine önce ipimizi ikiye ayırıyoruz. Şöyle 2 farklı ip olacak. Benim diğer ipim az kaldığı için farklı bir ip sarmak istiyorum. Hemen farklı ayrı ipim yok. Son kalan ipimi kullanacağım. Onu sarıyorum. Evet, şimdi şöyle küçük bir parça ipimden sardım bakın. Şöyle bir de burada büyük ipim var. Şimdi ipimizi ayırıyoruz. Önce küçük ipimi alıyorum. Diğer tarafta ilmek bırakmıştım. O şekilde devam etmiştik.
Bir de bırakmadan diyelim ki unuttunuz veya bırakmadan, kafanızı karıştırmadan daha sonra tekrar başlayarak yapmak istediniz. Şimdi şöyle alt kademeye küçük olan ipimi takıyorum ben. İlmeğimi oluşturdum. Şuradan ilmeğimi geçirip ilk trabzanda zincir çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekmiştik. Şimdi büyük ipimi alıyorum. Yine aynı ilmeği oluşturuyorum. Ve ikinci kademeden şuradan yine zincirden en köşede gelen kısmından ilmeğimi geçirip 13 zincir çekiyorum burada da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Şimdi 2 ilmeğimi de alıyorum. Bu sefer 2 ipimi birleştiriyorum ve birleşik zincirlerimi çekiyorum. Şu şekilde birleşik bir şekilde zincirimizi çekiyoruz 2 kat. Şimdi burada kaç tane çektiysek sayı olarak yine orada da aynısını yapıp aynı sayıya ulaştığımızda yine iplerimizi 2'ye ayırıp 13 zincir çekip bu tarafa bağlayacağız. Bu kısmı zaten göstermiştim. Başlangıcında ip bırakmadan yaptığımızda nasıl olduğunu göstermek istedim. Evet, çantamla ilgili tüm detaylarım bu kadar. Hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ancak unuttuğum veya takıldığınız herhangi bir yer olduğunda artık biliyorsunuz ki bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. İsterseniz içine astar dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi kılıflarla, ben tak çıkar kılıflarla kullanmayı daha çok seviyorum. Ve o çantayı belli bir şekilde sokmuş olmuyorum. İstediğim boyutta bir kılıf takarak o şekilde kullanıyorum. Veya böyle kılıf koymadan sade plajlarda falan da kullanmayı seviyorum ben. O yüzden ben astar dikmiyorum. Ama isterseniz siz astarlayabilirsiniz veya terzide astarlatabilirsiniz. Fermuar veya düğme ile ağız kısmını sabitleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yazlık bir çanta olmasını istedim. Şimdi iplerini temizliyorum. Videomla ilgili tüm detaylarım bu kadar. Çantamın sapını da birleştirdiğimde artık kullanıma hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.